Herkese selamlar, hoş geldiniz yeniden. Bugün önce size kar göstermek istedim. Çok güzel yağıyor ve her taraf bembeyaz oldu. Öyle başlayalım istedim. Umarım herkes iyidir, herkes yerinde güzeldir, rahattır, sağlıklıdır ve daim olsun. Bugün bir sesli kitabımız var. Kitaba özel giyindim, pembe pembe. Şimdi daha önce dinleyenler olmuştur ya da okuyanlar olmuştur. Okuduğunuzda daha da hoşunuza gideceğine eminim. Çünkü ben eskiden o kitabı okuduğumu hatırlıyorum ve sizin düşünceleriniz, hayal gücünüz çerçevesinde çok daha güçleniyor kitaplar. Bugün size anlatacağım hikaye aslında hepimizin bir yerlerden kulak dolgunluğu oldu ama detaylarını çok fazla bilmediğimiz, vay be diyeceğimiz cinsten bir kitap. Pembe İncili Kaftan, Ömer Seyfettin'in en güzel kitaplarından birisi bu. Şimdi şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Hikayenin ana kahramanı Muhsin Çelebi diye bir adam. Bu adam öyle paraya pula tamah etmeyen, malla mülkle işi olmayan, mevkiye hiç eyvallahı olmayan, kendi halinde çok dik duruşlu biri. Bir gün devletin bir işi geliyor, bir işi düşüyor. Devletin İran Şahı'na bir elçi göndermesi gerekiyor. Araştırıyorlar, bakıyorlar hiçbir şekilde devleti temsil edebilecek kabiliyette birisi yok. Sonra, bu arada öyle biri olmalı ki devleti temsil edebilecek biri yok derken dik duruşlu, vakur, kendinden emin, güçlü, devletin otoritesini gösterebilecek kabiliyette ve karakterde birini arıyorlar. Böyle birini bulamıyorlar önce. Sonra akıllarına Muhsin Çelebi geliyor. Çünkü devletin o zamanlar çok da parası yok. O yüzden aradıkları kişinin biraz zengin de olması, devletten destek istememesi gerekiyor. Böyle para istemeyen ve zengin olan birisini düşününce Muhsin Çelebi akıllarına geliyor. Sonra Muhsin Çelebi'yi çağırıyorlar ve görüşüyorlar. Diyorlar ki bizim İran Şahı'na bir elçi göndermemiz lazım. Bu elçinin de senin olmanı istiyoruz. Bizi temsil et. Sonra Muhsin Çelebi bunu kabul ediyor. Fakat devlete de yük olmam, tüm masrafları ben cebimden karşılarım diyerek çıkıp gidiyor. İşte asıl olay burada başlıyor. Gidip o dönemin en pahalı kumaşından alabilmek için neyi var neyi yok, tarlası, bağı, bahçesi her şeyi satıyor. Sonra o zamanın en değerli kumaşlarından biri olan bir kumaş seçiyor. Üzerine de dünyanın en pahalı ve en nadide pembe incilerinin işlendiği bir kaftan diktiriyor. Sırf oraya gittiğinde kimse onu hor görmesin, devletin gücünü görsünler diye bunu yapıyor. Sonra saraydaki o kabul sahnesi, işte tam orası bir efsane. Şah Muhsin Çelebi'yi küçümsemek için oturacak bir yer vermiyor. Karşılıyor ama ona oturması için bir yer vermiyor, bekletiyor. Sonra Muhsin Çelebi bunların hiçbirine boyun eğmiyor tabii. Bizimki ne yapıyor? Üzerindeki o paha biçilmez pembe kaftanı çıkartıyor, yerin üzerine, halının üzerine atıyor ve üzerine bağdaş kurup oturuyor. İnsanlar, şah buna şaşkınlıkla bakıyorlar, ne yapıyor bu adam diye. Sonra kaftan yerin üzerinde, Muhsin Çelebi onun üzerinde. Kaftanı unuttum diye bağırıyorlar giderken. Fakat geri döneyim. İlk önce görüşmelerini yapıyor. Şah'la görüştükten sonra onlara eyvallah etmediğini göstermek için kalkarken kaftanını almıyor. Üzerinden çıkarttığı ve bütün varını yoğunu verdiği, bütün malını mülkünü döktüğü o kaftanı yerden almayarak kalkıyor ve Şah'ın huzurundan giderken oradaki görevliler kaftanını unuttun Muhsin Çelebi dediklerinde elinin tersiyle itiyor. Sonra Ömer Seyfettin bu hikayeyi anlatırken en sonuna bir not ekliyor. Beni de aslında en çok duygulandıran yer o.
ülkeye geri dönüyor. Ülkeye geri döndükten sonra devlet bunu çok takdir ediyor ve diyor ki sana harcadığın parayı geri iade edelim. Muhsin Çelebi bunu kabul etmiyor. İçim acıdı. Hatırlıyorum o sahneyi de. Bazı şeyler parayla ölçülmez. Ülkenin onurunu korumak için bazı şeylerin bedeli para olmamalı, mal mülk olmamalı düşüncesiyle hareket ediyor ve her şeyini kaybetmiş bir halde tekrar evine dönüyor. Ömer Seyfettin'in bu hikayeyi de anlattığı aslında bence onur, gurur, duruş, devlete olan güven, devlete olan sadakat. Sizler nasıl düşüneceksiniz bilmiyorum. Yorumlarda buluşalım ama Ömer Seyfettin'in bu kitabını dinlediğinizde eminim sizin de çok hoşunuza gidecek. Şimdiden iyi seyirler, iyi dinlemeler diliyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hadi kitaba başlayalım. Pembe İncili Kaftan. Yazan Ömer Seyfettin. Seslendiren Rüştü Asyalı. Büyük kubbeli serin divan bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor ve sincabi bahar ışıkları çenelerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler, önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar, uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan ihtiyar sadrazamın sönük gözleri gayet uzak, gayet karanlık şeyler düşünüyor gibi mevcut olmayan noktalara dalıyordu. "Cesur bir adam lazım, paşalar," dedi. "Biz Şah İsmail'in altınlara, sırmalara, elmaslara boğarak gönderdiği elçisine padişahımızın elini öptürmedik, ancak dizini öpmesine izin verdik. Şüphesiz o da buna karşılık vermeye kalkacak." "Şüphesiz, hiç şüphesiz, mutlaka." Kubbe altı vezirlerinin tamamıyla kendi fikrinde olduğunu anlayan sadrazam, düşündüğünü daha açık söyledi. O halde bizden elçi gidecek adamın çok cesur olması lazım. Öyle bir adam ki ölümden korkmasın. Devletin şanına dokunacak hareketlere karşı koysun. Ölüm korkusuyla uğrayacağı hakaretlere boyun eğmesin." "Evet, hay, çok doğru, çok doğru." Sadrazam sakalından çektiği elini dizine dayadı. Doğruldu. Başını kaldırdı. Parlak tuğları ürperen vezirlere ayrı ayrı baktı. "Hadi öyleyse bir cesur adam bulun," dedi. "Acegan'dan, Enderun'dan, divandan benim aklıma böyle gözü pek bir adam gelmiyor. Siz düşünün bakalım." Sofu, barışsever, sakin padişahın koca devletine sessiz, küçük bir dima olan divan düşünmeye başladı. Bu elçi 7 sene sonra takdirin Yavuz namındaki yaman sillesiyle her gururunun, her cinayetinin cezasını bir anda gören İsmail Safevi'ye gönderilecekti. Şehzadeliğini ata binmekten, cirit oynamaktan, silah kullanmaktan ziyade kitapla geçiren Bayezid-i Veli son derece yumuşak huyluydu. Yalnız şiiri, hikmeti, tasavvufu sever, savaştan, mücadeleden nefret ederdi. Vezirler sevgili padişahlarının sükûnunu bozmamayı en büyük vazifeleri sanırlardı. Bununla beraber sınırlarda yine kavganın arkası alınamıyordu. Bosna, Eflak, Karaman, Belgrad, Transilvanya, Hırvatistan, Venedik seferleri birbirini takip ediyor, Modon, Koron, Zonkio, Santa Mauro fetholunuyordu. Rahat istendikçe dert üstüne dert çıkıyordu. Hele doğu, kan içinde, ateş, zulüm içinde kıvranıyordu.
Yıkılan, sönen Akkoyunlu hanedanlığının enkazı üstünde Şah İsmail serserisi bir saltanat kurmuştu. Geçtiği yerlerde dikili ağaç bırakmayan bu kudurmuş şah, akla gelmedik canavarlıklarla sağına soluna saldırıyordu. Mağlup ettiği Özbek padişahının kafatasıyla şarap içen bu gaddar şah, dünyada hakikaten eşi görülmemiş bir zalimdi. Bayezid divanının edebiyatla uğraşan, sakin, iyi ahlaklı, dindar vezirleri onun vahşetlerini hatırlamaya dayanamazlardı. Bu zalim bir gün mutlaka bizim sınırlarımıza da tecavüz edecek, Doğu eyaletlerini ele geçirmeye kalkacaktı. Bunu herkes biliyordu. Geçen yıl Zülkadriye hakimi Alaüddevle'den nikahla kızını istemiş, Alaüddevle kızını vermeyince İsmail bu reddedilmeyi içine sindirememişti. İntikam için padişahın toprağından geçti. Müdafaasız Zülkadriye arazisine girdi. Diyarbekir, Harput kalelerini aldı. Sarp bir dağa kaçan Alaüddevle'nin oğluyla 2 torunu eline esir düştü. Şah İsmail bu zavallıları ateşte kızartıp kebap ettirdi. Böyle bir vahşet doğuda yeni duyuluyordu. Savaş istemeyen Sultan Bayezid, Ankara'ya Yahya Paşa kumandasında bir ordu göndermekten başka bir şey yapmadı. Bu şah, zalim olduğu kadar da kurnazdı. Osmanlı toprağına geçtiği için özür diliyor, birbiri arkasına elçiler gönderiyordu. O vakit Trabzon valisi olan Şehzade Yavuz, babası gibi sabredememiş, Tebriz sınırını geçmiş, Bayburt'a, Erzincan'a kadar her tarafı talan etmiş, hatta Şah'ın kardeşi İbrahim'i esir almıştı. İsmail'in elçisi şimdi bu tecavüzden de şikayet ediyor, Osmanlı toprağına son akınlarının padişahın devletine karşı değil, sırf Alaüddevle aleyhine olduğunu tekrarlıyordu. İşte divanda bu kurnaz, bu zalim ve gaddar türediye gönderilecek uygun bir elçi bulunamıyordu. Çünkü kendini Osmanlı Hakanı'yla bir tutan bu serseri, karşısında devleti temsil edecek adama karşı şüphesiz birçok saygısızlık yapacak, bunlara karşılık vereni hiç şüphesiz kazığa vuracak, derisini yüzecek, akla gelmedik kaba bir vahşetle öldürecekti. Sadrazamın sağındaki deminden beri bir mezar taşı gibi hareketsiz duran kırmızı tuğlu kavuk yerinden oynadı. Yavaş yavaş sola döndü. "Ben tam bu elçiliğe uygun bir adam biliyorum," dedi. "Babası benim yoldaşımdı ama devlet memuriyeti kabul etmez." "Kimdir bu adam? Ne iş yapar?" "Muhsin Çelebi. Zengin biridir. Zamanını okumakla geçirir. Tanımazsınız efendim. Hiç büyüklerle ahbaplık etmez. Yüksek makam istemez." "Neden ki?" "Bilmem ama belki işin sonunda o yüksek makamdan düşmek olduğu içindir." "Tuhaf. Fakat çok cesurdur. Doğrudan ayrılmaz. Ölümden çekinmez. Birçok defa savaşa girmiştir. Yüzünde kılıç yaraları vardır." "Bize elçi olmaz mı?" "Bilmem. Bir kere kendisini görsek." Bilmem, çağırınca ayağınıza gelir mi?" "Nasıl gelmez?" Gelmez işte. Dünyaya minneti yoktur. Şahla dilenci onun için birdir." Devletini sevmez mi?" Sever sanırım." "O halde biz de kendimiz için değil, devletine hizmet için çağırırız." "Tecrübe buyurun efendim." Sadrazam o akşam bir adamını Muhsin Çelebi'nin Üsküdar'daki evine gönderdi. Devlete dair bir görev için kendisiyle konuşacağını, yarın mutlaka tereddüt etmeyip gelmesini yazıyordu. Sabah namazından sonra sarayının selamlığında Hint kumaşından ağır perdeli küçük loş bir odada katibinin bıraktığı kağıtları okurken sadrazama Muhsin Çelebi'nin geldiğini haber verdiler. "Getirin buraya," dedi. 2 dakika geçmeden odanın sedef kakmalı ceviz kapısından alabıyıklı, iri, levent, şen bir adam girdi. İnce siyah kaşlarının altında iri gözleri parlıyordu. Bütün kullarının dal kavukluğuna alışan sadrazam bir an eteğine kapanılmasını bekledi. Sadrazam söyleyecek bir şey bulamadı. Böyle göğsü ileride, kabarık, başı yukarıya kalkık bir adamı ömründe ilk defa görüyordu. Kubbe vezirleri bile huzurunda 2 büklüm dururlardı. Muhsin Çelebi gayet doğal bir sesle sordu. "Beni istemişsiniz. Ne söyleyeceksiniz efendim?" "Şey..." "Buyurunuz efendim."
Buyur oğlum, şöyle otur da. Muhsin Çelebi çekinmeden, sıkılmadan, ezilip büzülmeden gayet doğal bir hareketle kendine gösterilen şilteye oturdu. Sadrazam hala elinde tuttuğu kıvrık kağıtlara bakarak içinden "Ne biçim adam, acaba deli mi?" diyordu. Halbuki hayır, bu Çelebi gayet akıllı bir insandı. Merde namerde muhtaç olmayacak kadar bir serveti vardı. Namusuyla yaşar, kimseye boyun eğmezdi. Din, millet, padişah aşkını kalbinde duyanlardandı. Devletinin büyüklüğünü bilir ve buna inanırdı. İlmi, olgunluğu herkesçe bilinirdi. Yaşı 40'ı geçen Muhsin Çelebi her türlü alçaklığı hazmederek iki büklüm olup yükseklere tırmanan maskara açgözlülerden, kendine saygısı olmayan kölelerden, sürüngenlerden nefret ederdi. Hatta bunları görmemek için insanlardan kaçardı. Yalnız savaş zamanları kuraba bölüklerine kumandanlık için meydana çıkardı. Onun huzurunda böyle serbest, doğal oturuşu sadrazamı çok şaşırttı. Ama kızdırmadı. "Tebriz'e bir elçi göndermek istiyoruz. Sen gider misin oğlum?" "Ben mi? Neden ben?" "Aradığımız gibi bir adam bulamıyoruz da. Ben şimdiye kadar devlet memuriyetine girmedim." "Neden?" Muhsin Çelebi biraz durdu, yutkundu, gülümsedi. "Çünkü ben boyun eğmem, ele tek öpmem," dedi. Halbuki zamanın devletlileri mevkilerine hep boyun eğip, ele tek hatta ayak öpüp bin türlü yaltaklanmayla, ikiyüzlülükle çıktıklarından etraflarına hep bu aşağılık geçmişlerinin hareketlerini tekrarlayanları toplarlar. Gözdeleri, dostları himaye ettikleri hep ikiyüzlüler, namussuz maskaralar, haysiyetsiz dal kavuklardır. Mert, doğru, kendine saygılı, hür, vicdanının sesine kulak veren bir adam gördüler mi, hemen kuyusunu kazıp onu yok etmeye çalışırlar. Gedik Ahmet Paşa niçin hançerlendi paşam? Sadrazam yavaşça dişlerini sıktı, gözlerini süzdü, tuttuğu kağıdı buruşturdu. Kızamıyordu ama kızdığı zamanlarda olduğu gibi yanaklarına bir titreme geldi. Değil vezirken, daha beylerbeyi iken bile karşısında akranlarından kimse böyle dümdüz laf söyleyememişlerdi. Tekrar acaba deli mi diye düşündü. Deli değilse bu ne küstahlıktı? Bu derece küstahlık düzene karşı çıkmak değil miydi? Gözlerini daha beter süzdü. İçinden şunun başını vurdursam dedi. Kapıcılara bağırmak için ağzını açacaktı ki birden vicdanının derinden gelen sesini işitti. "İşte sen de yaltaklanma, ikiyüzlülük, dalkavukluk yollarından yükselenler gibi serbest, düz bir lafı çekemiyorsun. Sen de karşında mert bir insan değil, ayaklarını yalayan bir köpek, alçaklığının altında 2 kat olmuş bir maskara, bir rezil istiyorsun." Süzük gözlerini açtı. Avucunda sıktığı kağıdı yanına koydu. Tekrar Muhsin Çelebi'ye baktı. İnsaflı sadrazam, vicdanının ruhuna akseden sesini gururunun karanlığıyla boğmadı. "Tam bizim aradığımız adam işte," dedi. Bu kadar korkusuz bir adam devletine, milletine yapılacak hakareti de çekemez. Ölümünden korkarak göreceği hakaretlere eyvallah diyemezdi. Kavuğunu hafifçe salladı. "Seni Tebriz'e elçi göndereceğiz." Muhsin Çelebi, "Emrinizde bu kadar nişancı, katip, hoca var. Niçin onlardan seçmiyorsunuz?" diye sordu. "Sen Şah İsmail denen alçağın kim olduğunu biliyor musun?" "Biliyorum." "Devletini seviyor musun?" "Seviyorum." Sadrazam doğruldu, arkasına dayandı. "Tamam o zaman," dedi. "Bu alçak elçiye zeval olmaz kuralını kabul etmez. Bizimle rekabet davasındadır. Her meydanında hakkımızda yapamadıklarını bizim göndereceğimiz elçiye yapmak ister. Muhtemelen işkenceyle idam eder. Çünkü Allah'tan korkusu yoktur. Halbuki elçimize yapılacak hakaret devletimize yapılmış demektir. Bize öyle bir adam lazım ki hakareti görünce başından korkmasın. Bu hakareti aynen o alçağa iade etsin."
Devletini seversen, sen bu fedakarlığı kabul edeceksin. Ettim efendim. Fakat bir şartla. Ne gibi? Madem ki bu fedakarlıktır, fedakarlık ücretli olmaz, karşılıksız olur. Devlete karşı ücretle yapılacak bir fedakarlık, ne olursa olsun aslında şahsi bir kazançtan başka bir şey değildir. Ben maaş, yüksek memuriyet, ücret filan istemem. Fahri olarak bu hizmeti görürüm. Şartım budur. Fakat oğlum, bu nasıl olur? Onun elçisi gayet ağır giyinmişti. Atları, adamları mükemmeldi. Bizim elçimizin atlarının, adamlarının daha muhteşem, daha ağır olması gerekir. Bunlar için mutlaka hazineden sana birkaç bin altın vereceğiz. Muhsin Çelebi döndü, önüne baktı, sonra başını kaldırdı. Hayır dedi. Hazineden bir pul almam. Gereken muhteşem takımlı atları, süslü hademeleri ben kendi paramla ayarlayacağım. Hatta sadrazam gözlerini açtı. Hatta sırtıma Şah İsmail'in ömründe görmediği ağırlıkta bir şey giyeceğim. Ne giyeceksin? Sırmakeş Toroğlu'ndaki kumaşı Hindistan'dan, harcı Venedik'ten gelme pembe incili kaftanı alacağım. Ne? O kadar parayı nereden bulacaksın oğlum? Sadrazamın şaşmaya hakkı vardı. Bir ay evvel tamamlanan, üzeri ender bulunan pembe incilerle işlenmiş bu kaftanın ününü İstanbul'da duymayan yoktu. Vezirler, elçiler padişaha hediye etmek için Toroğlu'na müracaat ettikçe o fiyatını artırıyordu. Muhsin Çelebi meşhur kaftanı nasıl alacağını anlattı. Çiftliğimle mandramı, evimi rehine vereceğim. Tüccarlardan 10.000 altın borç toplayacağım. 2.000 altın atlarla hademelere harcayacağım. Geriye kalan 8.000 altına da bu kaftanı alacağım. Sadrazam bu hareketi makul bulmadı. Geldikten sonra bu kaftan gösteriş, çalım dışında senin işine yaramaz. Mallarını elinden çıkaracaksın, fakir düşeceksin. Hayır, 8.000 altına alacağım kaftanı 6 ay sonra Toroğlu benden 7.000 altına geri alır. 7.000 altınla ben çiftliğimi rehinden kurtarırım. Geri kalan borçlarımı ödeyemezsem varsın babamın yadigar bıraktığı mandram devlete feda olsun. Devletten hep alınmaz ya, biraz da verilir. Muhsin Çelebi ile konuştukça sadrazamın hayreti büyüyordu. İçi rahatladı. İşte küstah, türedi bir hükümdara haddini bildirmek için gönderilecek tam bir adam bulunmuştu. 6 ay içinde Muhsin Çelebi büyük çiftliğini, mandrasını, evini, dükkanlarını, bahçesini, bostanını rehine koydu. Tüccarlardan para topladı. Atlarını, adamlarını donattı. Bunların hepsi hakikaten benzeri görülmedik derecede muhteşemdi. Dönüşte 7.000 liraya iade etmek şartıyla Toroğlu'ndan meşhur pembe incili kaftanı da aldı. Genç karısıyla 2 küçük çocuğunu akrabasından birinin evine bıraktı. 6 aylık nafakalarını ellerine verdi. Sonra padişahın fermanını koynuna koyarak yola çıktı. Konak konak ilerledikçe bu yeni elçinin debdebesi, gösterişi, hele incili kaftanın şöhreti bütün Anadolu'dan geçerek Şah İsmail'in diyarına taşıyordu. Muhsin Çelebi Tebriz Kalesi'ne ihtişamla girdi. Bu küçük başkentin süse, gösterişe, renge, mücevhere düşkün halkı İstanbul elçisinin kaftanını görünce şaşırdı. Şehir, saray, bütün encümenler kaftanın hikayesiyle doldu. Şah İsmail pembe inciyi yalnız masallarda işitmiş, daha nasıl bir şey olduğunu görmemişti. Kendisinin daha görmediği şeye sahip olan bu zengin elçiye karşı derin bir kin duydu. Onu hakareti altında ezmeye karar verdi. Huzuruna kabul etmeden önce tahtın arkasına cellatlarını hazırlattı. Tahtın önündeki sırtlan derisinden şilteleri, ipek seccadeleri kaldırttı. Sağında vezirleri, solunda savaşçıları duruyorlardı. Muhsin Çelebi geniş kemerli açık kapıdan rahat adımlarla girdi. Yürüdü. Başı her zamanki gibi yukarıda, göğsü her zamanki gibi ilerideydi. Koynundan çıkardığı fermanı öptü, başına koydu. Sonra altın tahtın üstüne garip bir yırtıcı kuş sessizliğiyle tünemiş Şah'a uzattı. Ayağı öpülmeyen Şah hiddetinden sapsarı kesildi. Gözlerinin beyazlığı kayboldu. Fermanı aldı.
Muhsin Çelebi tahtın önünden çekilince şöyle bir etrafına baktı. Oturacak bir şey yoktu. Gülümsedi. İçinden, beni mecburen ayakta hürmet vaziyetinde tutmak istiyorlar galiba, dedi. Bir an düşündü. Bu hakarete nasıl karşılık vermeliydi? Hemen sırtından pembe incili kaftanı çıkardı, tahtın önüne serdi. Şah İsmail, vezirleri, kumandanları aptallaşmışlar, hayretle bakıyorlardı. Muhsin Çelebi bu kıymetli kaftanın üzerine bağdaş kurdu. İnce, dev ejderha resimleri işlenmiş sivri kubbeyi, yaldızlı kemerleri çınlatan gür sesiyle, "Fermanını verdiğim büyük padişahım, Oğuz Karahan neslindendir. Dünya yaratıldığından beri onun soyundan kimse kul olmamıştır. Hepsi padişah, hepsi hakandır. Soyu doğduğundan beri hükümdar olan bir padişahın elçisi, hiçbir yabancı padişah karşısında divan durmaz." Muhsin Çelebi Türkçe bağırdıkça anlamayan şah kızarıyor, sararıyor, morarıyor, elinde heyecandan açamadığı ferman tir tir titriyordu. Tahtın arkasındaki cellatlar kılıçlarını çekmişlerdi. Muhsin Çelebi bağırdı, çağırdı. Vezirler, cellatlar, savaşçılar hükümdarlarının sabrına, tahammülüne şaşıyorlardı. Muhsin Çelebi sözünü bitirince izin falan istemedi, kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Şah İsmail taş kesilmişti. Çaldıran'da kırılacak gururu bugün bu tek Türk'ün yakıcı bakışları altında erimişti. Muhsin Çelebi dışarı çıkarken şah kendi gibi hayretten donan adamlarına "Şunun kaftanını verin," dedi. Savaşçılardan biri koşarak kaftanı topladı, elçiye yetişti. "Buyurun, kaftanınızı unutuyorsunuz." Muhsin Çelebi durdu, güldü. Çıktığı kapıya doğru dönerek şahın işiteceği yüksek sesle, "Hayır, unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padişah elçisini oturtacak seccadeniz, şilteniz yok. Hem bir Türk yere serdiği şeyi bir daha üstüne almaz. Bunu bilmiyor musunuz?" dedi. Geçtiği yollardan gece gündüz 4 nala döndü. Üsküdar'a girdiği zaman Muhsin Çelebi'nin cebinde tek bir akçe bile kalmamıştı. Süslü hademelerine dedi ki, "Bindiğiniz atları, haşaları, takımları, üstünüzdeki elbiseleri, belinizdeki değerli hançerleri size bağışlıyorum. Bana hakkınızı helal ediyor musunuz?" "Ediyoruz, anamızın ak sütü gibi," cevabını alınca onları başından savdı. Derin bir nefes aldı. Evine uğramadan deniz kıyısına koştu. Bir kayığa atlayıp sadrazamın konağına gitti. Fermanı şaha verdiğini, hiçbir hakarete uğramadığını, şahın müsaadesine tenezzül etmeden habersizce kalkıp İstanbul'a döndüğünü söyledi. Zaten sadrazam onun vazifesini hakkıyla yerine getireceğinden son derece emindi. Yollara, derebeylerine, aşiretlere dair bazı şeyler sordu. Çelebi kalkıp çekileceği zaman, "Ben satın almak istiyorum oğlum. Kaftanın burada mı?" dedi. "Hayır, getirmedim." "Acemistan'da mı sattın?" "Hayır, satmadım." "Çaldırdın mı?" "Hayır." Ya ne yaptın?" "Hiç." Sadrazam ısrar etti, tekrar sordu. Kaftana ne olduğunu bir türlü öğrenemedi. Muhsin Çelebi yaptığıyla iftihar edecek kadar küçük ruhlu değildi. O akşam Üsküdar'a döndü. Ertesi gün 7.000 altına geri almak için kendisini bulan Sırmakeş Toroğlu'na da kaftanı ne yaptığını söylemedi. Meraklı İstanbul'da hiç kimse meşhur pembe incili kaftanın nerede, nasıl, niçin bırakıldığını öğrenemedi. Tebriz Sarayı'ndaki macera tarihin karanlığına karıştı, sır oldu. Fakat eski zengin Muhsin Çelebi bu kaftan için girdiği borçları verip çiftliğini, mandırasını rehinden kurtaramadı. Elçilikten yadigar kalan atıyla değerli takımını satıp Kuzguncuk'ta mini mini bir bahçe aldı, onu ekip biçti, çoluğunun çocuğunun ekmeğini çıkardı. Ölünceye kadar Üsküdar pazarında sebzecilik yaptı. Pek fakir, pek acı, pek mahrum bir hayat geçirdi. Ama
Yine ne kimseye boyun eğdi, ne de bütün servetini bir anda yere atmakla gösterdiği fedakarlığa dair gevezelikler yaparak boşu boşuna pohpohlandı.